8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şu anki konuğumuz ise diş hekimi, dentist Tunç Belge. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Sizler nasılsınız? Sağ olun, bizler de iyiyiz. Tunç Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam malum bu pandemi döneminde gerçekten çok ciddi zorluklar yaşadık. En çok da sizler yaşadınız. Çünkü hastalarla ya da kişilerle çok fazla yakın mesafedeydiniz. Evet. Bu sizin hayatınızda neler değiştirdi? Tabii ilk başta çok ciddi zorluklar yaşadık. Biraz robotsal kıyafetlerle çalışmaya kalktık. Evet. Tabii pandeminin başlarıydı, daha çok fazla bir şeyin neden kaynaklandığını da bilmiyorduk. Ama ağızdan bulaşma şekli çok kolay olduğu için, biz de ağzın içinde çalıştığımız için evet, tabii çok tedirgin olduk. Ama tabii sonuçta yeni bir klinik yaptım bu arada. Bu kliniği yaparken özellikle pandeminin bize çok faydası oldu. Hı hı. Çünkü burada bugün bu pandemiyi yaşıyoruz. Yarın tabii hiç olmasın ama başka türlü salgınlar çıktığında kendimizi nasıl daha iyi koruyabiliriz düşünerek başlangıçta tüm kliniği bunlara karşı korumalı bir şekilde organize etmeye çalıştım. Mesela havalandırma sistemi dışarıdan temiz havayı alıp bir ozon regülatöründen geçirerek ozonlayarak içerideki solunum yaptığımız havaya katıyor. Tabii bu insan sağlığına zarar vermeyecek düzeyde sürekli bir salınım var. Tabii bu soluduğumuz havanın son derece dezenfekte ve steril vaziyette işte bakterilerden, virüslerden arındırılmış olmasını sağlıyor. Hatta çok daha fazla oksijeni daha iyi temiz alırız değil mi hocam? Evet, yani çok daha arınmış bir şeyle, havayla sonuçta solunumu yapıyoruz. Tabii biraz güvenlik anlamında bu önemliydi ve bu işte de ilk klinik olarak bizde uyguladılar. Pandemi hastanelerinde bazılarında vardı. Evet. Yeni baştan yaptığımız için bunları uygulatma şansımız oldu. O bir artı oldu. Onun dışında işte bizim hasta ağzında kullanmış olduğumuz işte aeratör dediğimiz içerisinden su fışkırtan bir takım aletler var. Oradan gelen suların da dezenfekte olmasını istedik. Yani şehir suyu değil de özel dezenfeksiyon sistemlerinden geçerek hastanın ağzına ulaşıyor. Dolayısıyla bu da bizde bir çalışma açısından daha güvenli bir ortam yarattı. Hastalar açısından da öyle. Tabii bunları hep pandemide yaşadığımız problemlerden yola çıkarak uyguladık. Hatta yani bu sistem de Avrupa şartlarında, AB ülkelerinde zorunlu olan bir sistem ama Türkiye'de henüz böyle bir zorunluluk yok. Biz yine de o çalışma ünitlerini sipariş ederken o sistem içinde dahil sipariş ettik. Yani bu hem hastalar açısından bir güvenlik oluşturuyor hem de onlarla çalıştığımız için bizim açımızdan da güvenlik. Tabii bunlar biraz işin hani hava su gibi kullanım şeyleri ama onun dışında tabii mesleki aletlerde de çok ciddi değişiklikler, daha dijitalizasyon, daha elektronik aletlerin ön plana çıktığı, dijital ölçülerin ve dijital navigasyon cihazlarının daha çok gündeme geldiği bir dönem yaşıyoruz açıkçası. Evet. O da bizi teşvik etti. Sonuçta ne kadar az hastayla karşılaşırsak, hasta 3-5 defa geleceği yerde 1 defa, 2 defa gelişle işlerini bitirebiliyorsa, pandemi açısından bu da çok önem arz ediyordu. Hani çok fazla temas olmaması açısından. O yüzden bunlara daha ön plana çıkarttık ve daha çok önem verdik. Ben gerçekten yani teknolojiyi çok sıkı takip ettiğinizin farkındayım. Yani sizi de takip ediyorum. Hakikaten bu pandemi dönemi özellikle diş hekimliğinde bir kabuk değiştirme olayı gibi oldu diye düşünüyorum ki bunu en yakın takip eden sizsiniz bence. Valla pandemiden önce de vardı. Yani mesela dijital ölçü tekniklerini ben 6-7 senedir kullanıyorum. Ama pandemiyle beraber artık zorunluluğu çok arttı. Yani olmazsa olmaz. Daha öncesinde biraz böyle fantastik gibi geliyordu. Ama şimdi olmazsa olmazların arasına girdi. Her işimizi artık dijital ölçü teknikleriyle yapıyoruz. Evet. Olabildiğince o macunlarla falan aldığımız eski elde karıştırma veya makineden çıkan silikon bazlı ölçü maddelerini hala kullanıyoruz tabii ama o olayı gittikçe azalttık. Hem bu bize zaman kazandırdı.
Dediğim gibi hasta 3 defa geleceği kliniğe artık bir sefer gelerek işini bitirebiliyor. Çünkü çok hız arttı. Dijital olduğu için bir işte laboratuvarla komünikasyon çok kolaylaştı. Hemen bir düğmeye basıyorsun, zaten bir dakika içerisinde laboratuvara veriler gitmiş oluyor. Onlar da hemen üzerinde çalışıyorlar. Model dökme gibi bir problem yok. İşte oldu olmadı, alçı sertleşti sertleşmedi, böyle bir derdin yok. Sizler için de Hiçbir kolaylık şekilde, hocam. tabii yani onlar tamamen kompüterize edilmiş Ve programlar. milimetrik bile hata olmayan. Evet. Tabii hata hiçbir zaman sıfır hata olmuyor ama yani diğerlerinin de yaşamış olduğumuz sıkıntıları çok çok azalttık. Neredeyse yani kusursuz vaziyette işler geliyor. Prova yapma zorunluluğun yok bir kere. Denemek çok zorunda önemli. değilsiniz artık. Yani daha öncesinde çünkü provasız iş yapamıyorduk. Şimdi provasız direkt bitimler yapabiliyoruz. Bakıyorsun çok güzel oturuyor. Tam hastanın ağız yapısına uygun dişler. Tabii bunlar hep dijital teknolojinin getirdiği avantajlar. Peki hocam, bu dijital hep bahsettik başından beri. Dijital dedik. Bu 3 boyutlu navigasyon da aynı şekilde dijital bir teknikeye giriyor. Bununla implant yapılabiliyor mu? Arasındaki ilişki nedir? Şimdi aslında robotik cerrahinin diş hekimliğindeki uygulama alanı diyelim. Yani 3 boyutlu navigasyon sistemiyle tabii implant yapıyoruz. Bunun en büyük özelliği hastaya kansız, diş eti kesilmeden, doku açılmadan, dolayısıyla sonrasında dikiş atma zorunluluğu olmadan sanki çürümüş bir dişine dolgu yapar gibi çene kemiğinin en uygun yerine navigasyon cihazıyla tespit ettiğimiz yerine implantı yerleştiriyoruz. Tabii sonrasında iyileşme bekleme gibi bir probleminiz yok. Çünkü yumuşak dokuyu zaten darp etmediğiniz için iyileşme çok hızlı oluşuyor. Hastada postoperatif problemler neredeyse sıfır. Çünkü dokuyu açmıyorsun, kanama yok, dikiş yok. Hasta o yüzden ne olduğunu bile algılamıyor. Bu teknoloji, özellikle navigasyon teknolojisi, ben yaklaşık 2,5 senedir kullanıyorum. İlk Türkiye'ye geldiği zamandan beri. Yeni bir teknoloji olmakla beraber pandemiyle aşağı yukarı Türkiye'ye geldi. Yurt dışında da, yani dünyada da diş hekimliğinde çok gecikmiş bir teknoloji değil. Yeni piyasaya sürülmüş bir teknoloji. Ama yarı robotik bir çalışma sağlıyor bize. En büyük avantajı da dediğim gibi hastaya yansıyor aslında. Hocam, robotik diş hekiminden biraz bahseder misiniz? Yani dişi robotlar mı yapıyor? Ya şimdi işte o yüzden tam robotik diyemiyoruz o yüzden. Aslında robot biziz ama yarı robotik bir çalışma. Evet. İşte hastadan alınan bir tomografi, 3 boyutlu bir tomografi üzerinde planlama yapılıyor. Bu planlamayı navigasyon cihazının kendi programında yapıyoruz. Dolayısıyla orada hastayı her şekilde evirip çevirmek, 3 boyutlu olarak görmek, kemiğinin densitesine, yani yoğunluğuna bakmak, işte bir anatomik boşluklar, üst çenede sinüs boşlukları, alt çenede sinirler gibi nereye geliyor, işte implantı nasıl yerleştirsem, hangi açıyla yerleştirsem Boyu, de ebatı, kalınlığı, onlara, açısı. değmesin, işte kaç çapında olacak falan, bunların hepsini çok rahatlıkla görüp oradaki program üzerinde zaten yerleştiriyoruz. Ben hastaya gösteriyorum. Bakın diyorum, biz implantları yerleştirdik zaten. Nasıl yani diyor. Diyorum bakın burada implantlar çıktı hepsi. Yani hasta görüyor ağzında. Hatta üstünün sanal protezlerini bile koyabiliyoruz. O protezlerine göre implantları yerleştiriyoruz. Güzel. Sonra orası iş bitince bu işi hasta ağzına kalibre etmek kalıyor bir tek. Ufak 2 tane aparatımız var. Biri elde, biri hastanın ağzında sabit duruyor. Onlar navigasyon cihazının özel bir kamera sistemi var, ışık ve kamera sistemi. Onunla beraber kalibre ediliyor. Yani bir yerde ultrasonografi gibi sizin tüm hareketlerinizi o bilgisayar ekranındaki ekranlarda seyredebiliyorsunuz. Kemiğin neresinde olduğunuzu, nereye geldiğinizi, yani canlı olarak size gösteriyor. Çoğu zaman hastanın ağzına dahi bakmıyoruz. Direkt ekrana bakarak çalışıyoruz. O yüzden robotik bir cerrahi aslında. Evet. Ve bize nereden girmemiz gerektiğini daha önce tespit ettiğimiz program söylüyor. Diyor ki şu noktadan ilk frez girişini yapacaksın. Dolayısıyla sürpriz değil, dokuyu açman gerekmiyor. Yani dokuyu açıp da altını göreyim demiyorsun. Hocam peki o şekilde bitiyor. Dijital gülüş tasarımında nasıl? Yani dijital gülüş tasarımı nedir? Bunu da nasıl yapıyorsunuz? Yani bunu da yine
hastanın videosunu çekip mesela ya da gülümsetip o şekilde mi planlanıyor? O nasıl oluyor? Onda da yine dijital ölçü aldığımız aletlerde yine özel programlar var. Bizden hastanın bir takım fotoğraflarını istiyor. Zaten dijital ölçüsünü alıyorsun hastadan. O ölçüyü oraya yüklememizi istiyor. Ve fotoğraflardaki görüntüyle ağız içi görüntüsünü birbirine match ediyor, birleştiriyor. Yani hastanın aslında isterseniz buna bir de tomografik görüntüyü ilave ederseniz hastanın kafatasını dahi görebiliyorsun. Dişler nerede, kafatası ne durumda, kemikler ne durumda ve yumuşak dokular ne durumda. Ve burada aslında yüz şekline en uygun gülüş dizaynını oluşturacak diş formlarını orada belirliyorsun. Çünkü herkesin ağız yapısı farklı. Yani bana uyan size uymaz, size uyan bana uymaz ama size göre ayrı çalışılır, bana göre ayrı çalışılır, hanımefendiye göre ayrı çalışılır. Yani kişinin yüz şekline göre o ayarlamalar yapılıyor ve onları biz tamam diyoruz bu güzel oldu ama bu bir fotoğraf gibi aslında yanıltıcı bir görüntü. Yok diyoruz bu yetmez, ne yapalım bunu bir mock-up şekline döndürelim ve hastaya daha işe başlamadan bu uygulamayı yapalım. Hasta da merak ediyor çünkü nasıl biteceğini. İşte bu dijital teknolojiler sayesinde CAD/CAM makineleriyle o yapmış olduğumuz tasarımı ürettiriyoruz direkt olarak. Yani ortada hiç ölçü yok, bir şey yok ama ürettiriyoruz. Ve onu hastanın ağzına bir anda işte daha geldiği ilk seansta uygulayıp bakın diyoruz bittiği zaman aşağı yukarı böyle olacaksınız. Olabiliyor bazen istediğimiz görüntüyü elde edemeyebiliyoruz. Diyoruz ki biraz daha uzun olsun veya bu çok uzun olmuş biraz daha kısaltalım. Bize o yüzden çok faydası var. Beraberce hastayla dizaynı son bir kontrollerini yapıp diyoruz ki artık bu oldu. Bunun üzerinden gidelim ve işlerin bitimini de o yapmış olduğumuz mock-up çalışmaya göre ayarlıyoruz. Yine provasız, iş istediğimiz gibi güzel. bitmiş Kolaylıkla hayatımıza diş sorunsuz devam ediyoruz. Evet. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz hocam. davet ettiğiniz için. Evet, bugünkü konuğumuz diş hekimi Tunç Berge'ydi. Kendisine verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Programımız tüm hızıyla devam ediyor.